Yedar Stüdyo'dan selamlar. Ben Yunus Emre. Başlangıçtan ileri seviye 3D Max eğitimleri serisinin ilk dersiyle başlıyoruz. Umarım devamı gelir. Biraz kendimden bahsedeyim. Sonra 3D Max arayüzüyle devam edelim. 15 yıl aşkın 3D artist ve görselleştirme uzmanı olarak hizmet veriyorum. Bunun 10 yılından fazlası 3D eğitmenlik şeklinde devam etti. Tam zamanlı veya freelance olarak birçok şirkette, görsel efekt şirketinde, mimari firmalarda ya da mobilya firmalarında hizmet verdim. Vermeye de devam ediyorum. 3D Max'e dönecek olursak uzun zamandır bu eğitim serisini planlıyordum ama vakit artık bugüneymiş diyelim ve başlayalım. Şimdi 3D Max'in aktif olarak bu bilgisayarı kullandığım için biraz ayarlarını sizin için sıfırladım diyelim. İlk açtığımızda aslında buna benzer bir ekranla geliyor. Hatta neredeyse aynısı geliyor. Sadece şurada bir arkadaş var, küp. Evet, o da geliyor ve sizi şöyle bir ekranla karşılıyor. Welcome Screen diye bir ekranla karşılıyor. Bu da işaretli geliyor. 3D Max'i ilk yüklediğinizde size işte bilgi ekranı veriyor. 3D Max'in araçlarıyla alakalı neyin nerede olduğundan bahsetmiş. Devam edelim. Sahneyi kontrol etme araçlarını göstermiş. Güvenlikle alakalı detayları söylemiş. Sonrasında da işte yardım alacağınız, eğitim alacağınız alanlar şeklinde bir bilgilendirme ekranı veriyor. Bu ekranı ben bir daha görmek istemiyorum. O yüzden bunu kapatıyorum ve bunu da kapatıyorum. Bu bölümden şimdi devam edelim. Normalde şu ilk yukarıdaki şöyle göstereyim. Bu arkadaşın adı Main Toolbar. En temel 3D Max komutlarının olduğu yukarıdaki ilk bar. Diğeri şu bölümdeki Command Panel. Burayı da çok sık göreceğiz. Geriye kalan şu 4 tane ekranın olduğu bölüm, çizim ve detayların olduğu diğer ekranlar. Her birinin kenarında onunla alakalı ayarların olduğu bir bölüm var. Genel olarak 3D Max'in arayüzü böyle. İlk açıldığında hatta şurası şöyle. Evet. Bu şekilde geliyor. Ben onu ekranımı daha verimli kullanabilmek için büyüttüm. Şimdi o revizeyi tekrar bir yapalım. Bu ekranı biraz eee, istediğimiz hale getirelim. Birincisi benim aktif olarak kullandığım pluginler var. Bunlardan en çok bilineni V-Ray ve Corona render almak için olmazsa olmaz. Mimari görselleştirme olsun, diğer detaylar olsun. Onların görünümlerini ben şimdilik kapattım. Onları getireceğim. Bir de şu yan tarafı tekrar büyütelim. Şu küplerle işimiz yok. Bunları kaldıralım. Burayı daha kullanılabilir hale getirelim. Şu yan tarafa geldiğim zaman mouse'la zaten burada imleç değişiyor. Çekiyorum ve şurada bir mıknatıs etkisi var. Şu büyüklük 2'ye geçinceye kadar, evet şu an geçti. Biraz şöyle büyüttüm. Bunu sonrasında ufak tefek oynayarak ayarlarsınız. İkili olması daha iyi. Çünkü burada araçlar açıldığında burası yığılıyor ve aşağıda onları göremiyorsunuz. Aşağı yukarı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hele bir de Flash diye bir ekranınız varsa, ki benimki 2K. Ee, Biraz daha buraya yığıldığı için yani şu alan mesafe çok azalıyor. O yüzden ikinci bir bölümü açmanız gayet verimli olacaktır. Bir diğer arkadaş şuradaki VF denilen küçük detay. Bu ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. İsterseniz kullanabilirsiniz bu arada. Ben kaldıracağım. Şurada buna basarak böyle onu sahnede istediğiniz bölümü getirmenizi sağlıyor. Ama bunları getirirken de biraz işin içine perspektif katıyor. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Bu çok verimli değil bence. Kimsenin de kullandığını görmedim. Yıllar önce hazır kısa yollara alıştım ve bununla işim yok. Onu sahneden nasıl kaldıracağım? Hemen ona bakalım. Kısa yol olarak klavyeden Alt B diyerek bir viewport ekranı açıyoruz. Onu da yapabiliriz. Ya da şu bölümde ViewCube kısmında Show the ViewCube Alt CTRL V. Bu arada kısa yolda ilk defa sizle öğrenmiş oldum. Alt CTRL V diyerek onu sahneden kaldırabiliyorum. Ya da Alt B diyerek biraz önce bahsettiğim ekrana geliyorum. E, Mouse'daki butona yanlışlıkla bastım. Tuşlu bir mouse'um var. O ses o yüzden geldi. Burada ViewCube menüsü var. Buradan da yine bunu açıp kapatabilirim. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi ben bunu kapatıyorum. Gerek yok. Onayladım ve kaldırdım. İkinci aşamada şu yukarıda kaldırdığımız araçları geri getirelim. Sağ tıklıyorum. Normalde yüklediğinizde bunlar zaten gelir. Ben şu an görünümünü kapattım.
Bir tanesi V-Ray araç seti. Bu setin içindeki tüm butonlar zaten şu menüden elde edilebiliyor, erişilebiliyor. 3D Max'te kafa karıştıran aslında biraz da budur. Yani aynı işi yapacak birden fazla buton ve detay çok fazla aynı yerde tekrar tekrar kullanılmış. Bu da ilk başlayan insanlar için çok böyle karmaşık gibi geliyor. Aslında değil. Yani şuradaki ışıkların aynısı şunun ışık menüsünde var. Render alma butonları falan hepsi dediğim gibi buradaki menüde mevcut. Sağ tıklıyorum tekrar. Bu sefer Corona'nınkini getireceğim. Şurada Chaos Corona Toolbar diyorum. O da geldi. Sağ tıklıyorum. Snap normalde 3 Max'in içinde var. Kapalı geliyor. Ben açıyorum. Buradaki Snap özellikleri lazım. Kullanışlı oluyor. Bunların da hepsi yine şu Snap menüsünün içinde sağ tıkladığınızda şurada var. Bunlara da geleceğiz. Ardından başka neyi getireceğim? Chaos Skater Toolbar. Şu 3 taneye kadar Chaos Skater Toolbar. Özellikleri şu üçü. Şuradan sonrasını ben ekledim. Bunlar ileride göreceğiz. 3D Max'te kullanabileceğimiz birçok işi kolaylaştıran scriptler. Pluginler gibi değil. Plugin nedir? Plugin ağır programlar. Yani 3D Max gibi çetrefilli programın 3D Max'e dahil edilerek yardımcı hale gelmesi. Birçok ekli şeyi var. Kolu bacağı var diyelim. Script ise küçük program parçacıkları şeklinde ekleniyor. Ufak daha şeyler yapıyor. Görevler yapıyor diyelim. Pluginler kadar karmaşık değil. Bunlar 3D Max'in kendi içinde var olan yapması biraz daha uzun vakit alan şeyleri daha hızlı, daha basit yapmanızı sağlayan yaygın 3-5 tane script. Bunları da vakti geldiğinde kullanacağız. Bakıyorum sahnede normalde bende yüklü olup buraya çağırmadığım bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Power Tools. Evet, bir de bu var. En son bu da buradaydı. Şu an için başka bir aracımız yok. Bir de Vantage var ki Vantage da yine 3D Max'in dışında kullandığım bir yazılım. 3D Max ile bağı var. O sebeple onu da sahneye çağırdım. Yukarısı bayağı bir karıştı. Yani karışmış gibi gözüküyor diyelim ama aslında getirdiğim şeylerin hepsi şu birinci sırada. Bu arada Vantage'ı şeyin başına eklemiş. Orayı bozmuş. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Birinci sıradaki yani şu Mi Toolbar'ın içindekilerin dışındakilerin hepsi sonradan getirilen ekstralar kafa karıştırmasın o yüzden. Aslında çoğu işi burada yapacağız. Hatta bunların bile çoğunun kısa yolunu kullanacağız. Bunu tekrar yerine koyalım. Min Toolbar bölümüyle işimiz bittiyse kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şuradaki File, Edit, Tools bunlara bir bakalım. File kısmı standartta zaten her programda olan dosya yönetim bölümü. Yeni dosya açma, sahneyi resetleme, işte var olan bir dosyayı açma, daha önce açtığınız listesi olan dosyaların e, oradaki isimleri otomatik erişimde daha önce eriştiyse hızlıca çağırabilirsiniz. Bu daha önceden yoktu, sonradan getirdiler. Auto backup bunu anlatacağım. Kaydetme, farklı kaydetme, kopya kaydetme, sadece seçileni kaydetme, arşiv kaydetme bunlara da bakacağız. İçeri aktarma, dışarı aktarma, işte vesaire vesaire. Burada bir sürü ayar var. Bunları da kullanacağız. Mesela Preferences menüsü burada da var ama burada da var falan. 3D Max bazı yerlere bazı şeyleri fazladan ekliyor. Edit kısmı geri al, ileri al. Şuradaki oka bakın. Hemen yanında bir tane daha aynısı duruyordu. Geri alma, ileri alma gibi. Delete, işte taşıma, rotate, scale onlar aynı şekilde yine buradalar falan. Burada ihtiyacımız olanları buradan, diğerlerini de bu taraflardan gösteriyor olacağım. Gruplama kısmı sadece sanırım şu an sadece grup bölümünde var. Yani grubun menüsünün başka bir yerde olduğunu çok görmedim. Burada yine görüntü view ile alakalı detaylar var. Bunların da kısa yolları yine pencere aralarından açılıyor, kullanılabiliyor. Her birini kendi alıştığım noktalardan kullanırken size göstereceğim. O şekilde ilerleyeceğiz. Buradaki her bir menüyü tek tek şu an zamanı geldiğinde bakacağız diyelim. Diğer kısımda şu command paneli detaylarına bakalım. Buradaki pencere aslında %80 3D Max ile detaylı uğraştığımız alan diyelim. Bunlar kısa yol ve işte yardımcı araçlar vesaire bazı özellikler burada var. Evet. Ama oluşturma ve dönüştürme dediğimiz çoğu kısım burada yapılıyor. Mesela şu artı kısmı, create kısmı yani oluşturma bölümü. Onun hemen alt kısmında oluşturulacak olan seçenekler. Hemen yanındaki ise modifiye kısmı yani oluşturmuş olduklarımızı dönüştürme bölümü diyelim.
Oluşturma kısmında ilk sırada geometri var. Şu an mouse ikonunun altında yazısı gözükmüyor ama şurada kayboldu. Evet. Bir diğer kısımda hatta şöyle bir şey yapalım. Büyüteçle buraya yaklaşalım. Evet. Tamam şu an. Şurası geometri. Bu kısım shape 2 boyutlu. Bura 3 boyutlu. Şurası light aydınlatma. Kamera. İşte ölçüm araçları ve yardımcı araçlar. Bu kısımda da nasıl diyeyim? Simülasyon ve motor araçları gibi detaylar var diyelim. Burada da sistem araçları var. İkinci kısımda Create'in hemen yanında modifiye kısmında da şu an burası boş gözüküyor. Fakat boş gözükmesinin sebebi sahnede henüz daha bir şey üretmemiş olmam. Ürettiğim şeyin seçili olmaması gibi. Onun yanında hiyerarşi var. Objelerin merkez noktalarını değiştirme, dönüştürme gibi bölüm var. Motion kısmı, hareket kısmı, display kısmı, ekranda gözükecek olan detaylar ve onunla alakalı diğer farklı ayarlar. Bunları da vakti geldiğince detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi umarım büyüteçten çıkabilirim. Evet. Uzun zamandır kullanmıyormuşum onu fark ettim. Şimdi tekrar create kısmına dönecek olursak bir sahneye bir şey çizelim. İlk aşamada box'ı alıyorum. Box çizerken küp şeklinde tek seferde çizmek veya box şeklinde manuel çizmek metot olarak iki metot sunuyor bize. Bunun bir önemi var mı derseniz bence hiç yok. Sonra da zaten revize ediyor olacağız. Veya keyboard entry kısmında önce değer girip sonra create diyerek tek seferde sahnede oluşturabiliriz. Bunu neredeyse hiç kullanmadım. Çoğu zaman şu box kısmından hızlıca sahneye basılı tutup bir alt taban sonra da bıraktıktan sonra yukarıya doğru veya aşağı doğru hareket ettirerek de derinlik veririm. Ve sonra tıkladığımda da e, sahneye box'ı oluşturuyor. Şu değerler normalde bu şekilde gelir. Evet ben biraz önce ufak bir deneme yaptığım için onlar açık kalmışlar. 3D Max'te şöyle bir şey var. Yapmış olduğunuz çizimde uyguladığınız ayarlar en son neyse o şekilde kalıyorlar. Sahne objeyi çizdim. Ama sahne objeyi çizmeden önce şu hareketleri, şunları bir anlatalım. Birincisi pan hareketi. Yani diğer adıyla öteleme hareketi. Mouse'un orta butonuna bastığınızda sahneyi sağa sola hareket ettirdiğinizde görüntüyü öteliyorsunuz. Bu hareket iki boyutlu ekranlarda da geçerli. İkinci hareketimiz orbit. Benim dediğim şekliyle sahne hareketi. Alt tuşuna basıp mouse'un yine orta butonuna basıyorum. Bu sefer sahneyi çeviriyorum. Bu işlemi iki boyutlu ekranlarda yapamıyorum. Nedenini birazdan anlatacağım. Yapıyorum ama farklı bir sonuç oluyor. Üçüncü hareket ise zoom in, zoom out şeklinde uzaklaşmak ve yakınlaşmak. Bunu yapmak için de mouse'un scroll tekerini ileri geri çeviriyorum. Bunun bir de hassas versiyonu var. Kontrol alt tuşuna basarken mouse'un orta butonuna tıklayıp mouse'u ileri geri hareket ettirirseniz daha yumuşak bir şekilde müdahale edebilirsiniz. Çoğu zaman o sadece kamerada e, kullanılıyor. Normal standart modelleme yaparken şu zaten çoğu zaman işinizi görecektir. Bir diğer detayımız bunların mesela buton kısımları var şurada. Tam ekrandan dönüşmek için yani şu Alt W'yu kullandığımız seçenek şu hemen altta Maximize Viewport yazan kısım. Buradan sürekli butonla açıp kapatmak yerine kısa yolları kullanmak çok daha hızlı ilerlemenizi sağlayacak. Bir yerden sonra zaten elleriniz alışacak. O yüzden bu kısımdaki komutların çoğunu ben size zaten gösterdim ama mesela büyüteç, hassas zoom dediğim buydu. İşte maksimize dediğim buydu. Hemen yanındaki şu orbit mouse'un orta buton sol tıklamayla direkt ortasından hareket ettiriyorum. Sahne hareketiydi. Yani şu alt orta butonda aslında. Buradan seçtiğinizde böyle bir halka çıkarıyor. Onun ortasından devam etmeniz gerekiyor. Normalde kendiniz kısa yolla devam edecekseniz bunu sahnede görmüyorsunuz ki ben şahsen bunu görmeyi istemem. İkincisi yandaki Panvi'ye bunu da gösterdim. Ve burada Zoom All var. Zoom All şu anki aşamada çok işe yaramıyor. Nedir? Kısa yollu Z harfi. Yani şöyle tekrar tıkladığımda sahneye tüm ekranlarda objeyi ortalıyor. Ben hani buradayım demek için. Bir yanındaki şu Z harfi bu. Yani sahne bir yerde uzakta. Ben diyorum ki merkeze getir. Hemen sahnenin ortasına
getiriyor. Burada da tümünde sahnenin ortasına getiriyor. Şuradaki son tıklamada. Bunu ise siz kendiniz kısa yolla her ekrana geçip Z harfine basarak merkeze getirebilirsiniz. İlk yeni başlayanlarda genelde şöyle bir sıkıntı oluyor. Sahnede eğer bir ürün yoksa, bir de üstüne ızgara kapalıysa, ki ızgaranın kısa yolu G harfi, sahnede kaybolma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Neredeyim, ne çiziyorum, ne kadar uzakta çiziyorum falan, hiçbir şey belli olmayabilir. Bu durumlarda önce G'ye basın. Yani G'ye bastığınızda uzakta bir yerde kalmış da olabilir. Yani şöyle kalmış olabilir. Mesela şu an çok uzaklaştım. Aslında gizmo var ama gözükmüyor. O yüzden yapacağınız şey G ve Z'ye basarak, önce Z'ye bastım diyelim, G kapalı, Z'ye bastım, sonra G'ye bastım. Tamam deyip beni merkeze getirebiliyor. Diğerlerinin hepsinde de aynı şey yapabilirim. Biraz şu an objeden dolayı yakınlaşmışız. Z'ye basıyorum. Onları default hale, temel hale getirdim. Sahnenin kenar bölümünde şu isimlerin olduğu bölüme bakalım. Birinci bölüm sahnedeki görüntünün adı. Yani burası perspektif ekranı. İkincisi sahnenin görüntülendiği şekil. Üçüncüsü de e, sahnede görünen objenin detayları diyelim. Onu da şimdi netleştirelim. Bir obje çiziyorum tekrar. 3D Max'in bilindik, ikonik hazır objesi teapot, çaydanlığı çizdik. Burada normalde ilk çizdiğinde size şöyle gelecek. Burada yüzeylerle gözüküyor. Burada tel kafes şeklinde çizgilerle gözüküyor. Aralarındaki fark niye böyle gözüküyorlar? Ve bunlar değiştirilebiliyor mu? Evet, değiştirilebiliyor. Şu bölümde wireframe yazan kısım bununla alakalı kısım. Burada ise üçüncü seçenek wireframe yazmıyor. Wireframe işte default shade veya hFace gibi seçenekler arasında geçiş yapmak için F3 ve F4 kısa yollarını kullanabiliriz. Önce buradan aradaki farkı göstereyim. Sonra kısa yollara bakalım. Default shading dediği şu an F3'ün açık olduğu versiyon. Şöyle göstereyim. F3 açtım, kapattım. F3 kapalıyken, yani default shading kapalıyken wireframe dediği modu gösteriyor. Wireframe dediği mod da şu. Ee, objenin tel kafes olarak görünmesini sağlıyor. Yani objeyi inşa eden taşıyıcı hatlar diyelim. Segment aslında bunun adı da. Oraya daha gelmedik. Kafa karıştırmayalım. E, bu segmentleri gösteriyor. Tel kafesi gösteriyor. Bunun üstüne ben bir kere F3'e basarsam yüzeyleri, shading dediğimiz geometriyi gösteriyor. Bir daha F4'e basarsam bunun üzerine ikisini birlikte bana gösteriyor. Genelde modelleme yaparken özellikle perspektif ekranında her ikisinin açık olması büyük avantaj. Diğer ekranlarda da yine aynı şekilde F3 ve F4 diyerek aynı görüntüyü burada elde edebilirim. Tek fark burası perspektif, bunlar ise iz düşüm görüntüler. İz düşüm görüntülerden kastım şu. Normalde front ekranında ben şöyle bakıyorum aslında ama burada perspektif var ama burada perspektif yok. Burada da perspektif yok. Ne demek perspektif yok? Şu perspektif kısmında perspektife çok benzeyen ama aslında perspektif olmayan bir görüntü modu var. Burada ortografi diyor. Yani izometrik mod. Derinliğin ortadan kaldırılmış 3 boyutlu hali diyebiliriz. Buna bastığım zaman evet, ortografideki şu görüntünün aynısını gösteriyor 2 boyutlu ekranlar. Doğrusu da zaten ölçülü çizim ve orantılı da budur. Yani perspektifle çizim yapmaya başladığınızda mutlaka 2 boyutlu ekranlarda veya arada ortografide bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Hatta direkt ortografide de çizim yapabilirsiniz ama aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Şöyle çevirdiğim zaman ortografide derinlik algısı yoktur. Perspektiften geçiş yaparak göstereyim bunu. Bir tane kopya alacağım. Bunları göstereceğim. Şöyle uzağa koyalım. Şöyle bir bakış açısıyla baktığınızda bunun önünde bunun arkada olduğu çok belli. Ama ortografiye geçerseniz kısa yolu U harfi. Hangisi önde hangisi arkada çok da belli değil. Ebat olarak aynılar. Çünkü uzaktaki obje küçülmüyor. Şurada da baktığınızda yan yanaymış gibi gözüküyor. Burada yine ortografik olarak, yani teknik resim dediğimiz detayla gösteriyor. İz düşüm verir. İz düşüm size hizalama ve orantılama açısından doğru sonuçlar verir. Normalde frontta bu ikisi arasındaki mesafe çok yakın gibi gözüküyor. Yan yana, hatta şurada iç içe girmiş gibi gözüküyor.
Ama bunu tab ekranından bakarsak aslında arasında bir mesafe olduğunu görebiliyoruz. Biraz şöyle kenara kaydırayım. Şimdi mesela bunu yakına çekeceğim. Burada değişecek belki aralarındaki mesafe ama şurada hiçbir şey değişmeyecek. Bakalım. Evet. Değişmiyor. Neden? Çünkü burada iz düşüm gösteriyor. Aynısını perspektifte yapalım. Yani şura front değil de perspektif olsa şöyle. Bu uzakta olsa evet. O zaman buradan farkı anlıyoruz. Bir mobilyayı yaparken, bir model yaparken birleşim noktaları, kavuşma noktaları, bir mimari yaparken mutlaka iki boyutlu ekranlardan objeyi kontrol ediyor olmamız gerekiyor ki modelleme yaparken zaten göreceğiz. İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda perspektiften ortografiye isterseniz geçiş yapabilirsiniz. Ben 15 yıldır neredeyse hiç kullanmadım. Yani tamamen tercih diyelim. Benim biraz gözümü tuhaf etkiliyor. Bu önde mi arkada mı algısı şu an benim kafamı karıştırıyor. O yüzden çok sevmiyorum. Ama ortografiyle modelleme yapanlar da var. Şimdi burayı değiştirdik. Ne yaptık? Perspektif. Eski adı neydi buranın? Tab front'tu. Front'a da geri dönmek istediğimde baş harfine basarak tekrar orayı front yapabilirim. Ya da buradaki front butonuna basarak buradan front'u seçebilirim. Çok yaygın olanların kısa yolları var. Biraz daha onların tersi olanların kısa yollarını koymamışlar ama buradan listeden istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şu sahneleri tekrar şöyle ortalayalım. Z, Z. Şu an ben sahneyi ortalamak istedim ama obje ortalandı. Buradaki mantık eğer objeniz seçiliyse ki şurada F4'ü açalım. Seçimi daha iyi görelim. Seçiminiz sahnede aktifse Z'ye basarsanız objeyi merkezler. Hiçbir şey seçili değilse ve Z'ye basarsanız tüm objelerin ortasını yani ortak noktasını referans alarak ortalar. Birden fazla obje olduğu için hepsinin ortalaması olarak ortaya alıyor. Diyor ki senin sahnende bunlar var. Bu şekilde ortalıyor. Seçim yaparken ben HFS'i açık kullandığım için mesela burada şu an seçili ama sadece bir ok var. Move aracı var. Bunu birazdan gösteririm. Move aracı olduğu için bana burada seçim olduğunu gösteriyor gibi ama buradaki kadar net değil. Ben artık yıllardır çalıştığım için buna alıştım. Eskiden şöyle Shift J'ydi galiba. Eskiden J'ydi. Evet, şöyle bir çerçevemiz vardı. Bunu kullanıyorum. Ben bunu sevmiyorum. Shift J ile bunu tekrar kapattım. Bu şekilde devam ediyorum. Bunun üstüne 3D Max bir güzellik yaptı. Şurada Preference bölümünde. Viewport'ta şurada Selection Preview Highlight diye bir seçenek bölümü var. Bunu kullanabilirsiniz. Seçmek istediğinizin üzerine geldiğinizde şu an bunu algıladım, seçeyim mi noktasında size bir sarı çember oluşturuyor. Tıkladığınızda da maviye çeviriyor. Şu Shift J durumunu kaldıralım ve F4'ü de kapattığımda yine de bu objenin seçili olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Ben alışkanlıklardan dolayı onu kullanmıyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz. Şurada. Tekrar kapattım. Şimdi bu objeyi silelim. Bunu da silelim. İlk dersimiz bu şekilde tamamlamış olalım. Ardından diğer detaylarla devam ediyor oluruz.